Sahnede sessizlik var. Sadece kalbinin sesini duyuyorsun. Önünde çamur, sis, ağaçlar ve uçurum var. Zaman tutulmuş, dünya nefesini tutmuş, sen direksiyondasın. Ve o an içinden tek bir cümle geçiyor. If in doubt, flat out. Şüphen varsa dibine kadar. Colin McRae için bu sadece bir söz değildi. Bu yaşama biçimiydi. 1995 Rock Rally'sinin o son gününde Britanya'da milyonlar ekran başındaydı. Bir tarafta Carlos Sainz, diğer tarafta genç bir İskoç, Colin McRae. İkisi de aynı takımdan, ikisi de aynı şampiyonluğun peşinde. Subaru mavi, sarı 555 logolarıyla uçuyor ama bir tanesi herkesten biraz daha fazla uçuyor. Colin fren çizgisini hep biraz daha ileri taşıyor, notlara kulak asıyor ama kalbinin dediğini yapıyor. Her virajı ya şampiyonluk ya da hiçbir şey hissiyle dönüyor. Ve o gün o sisli orman etaplarında tarihte ilk kez bir Britanyalı dünya rally şampiyonu oluyor. Hem de 27 yaşında. O güne kadar gelmiş geçmiş en genç WRC şampiyonu. İşte bu videoda o çılgınlıkla başlayan ama bir helikopterin içindeki sessizlikle biten bir hikayenin anlatımı. Bu riskle, hızla, zaferle, kayıpla, efsaneyle ve hatayla örülmüş bir hayatın hikayesi. Bu hızın peşinde kaybolanlar serisi ve bu Colin McRae'nin hikayesi. Hadi başlayalım. ...5 Ağustos 1968'de İskoçya'nın Lanark kasabasında gökler biraz daha parlaktı. Çünkü o gün otomobil sporlarının kaderini değiştirecek bir adam dünyaya gelmişti. Colin Steele McRae. Babası Jimmy McRae, Britanya Rally Şampiyonası'nda 5 kez birinciliğe ulaşmış bir rally pilotuydu. Bu ortam Colin'in doğduğu ve büyüdüğü evin dört duvarından çok daha fazlasını bize anlatıyordu. Haliyle onun çocukluğu motorun sesiyle, lastiğin çamuru sıçratmasıyla, eşik rampalarından artçı bir saltoyla şekillenmişti. Lanark o dönemde büyük şehirlerin gürültüsünden uzakta, orman eteklerine ve çamurlu yollarına sahip bir kasabaydı. Colin için bu klasik bir çocukluk değil, biraz daha hazır olun, hareketli olacak bir sahneydi. İlk bisikleti yerine motocross trial motorları aldı. 13 yaşındayken Scottish Schoolboy Motocross Champion olması tesadüf değildi. Motorun iki tekerinden dört tekerine geçmesi de hızlı oldu. 16 yaşındayken yerel ototest yarışlarını kazanmaya başladı. Mini Cooper ile dar alanlarda koniler arasında hız yarışı yaptı. O anlar ileride büyük etaplarda iniş korkuları bırakmadan ilerlemesini sağlayacak bir disiplinin başlangıcıydı. Babası Jimmy hem bir şampiyon hem de Colin için bir öğretmendi. Ama aynı zamanda bir gölgeydi. Pilot olmanın yoldaşı olarak Jimmy McRae'nin oğlu etiketi her zaman peşinden geliyordu. Colin bu durumun farkındaydı. Onun yolu gölgenin içinde kaybolmak değil, gölgeden uçmak olmalıydı. Bu yüzden genç yaşından itibaren farklı bir tavır benimsedi. Sadece sürmek değil, iz bırakmak. Hillman Avenger ile yerel rally sahnesine çıktı. 1986 yılında Colin Talbot Sunbeam ile İskoçya Rally Şampiyonası'na katıldı ve burada kendini hızla gösterdi. Hızlı kelimesi onun için sadece bir sıfat değil, yaşama biçimiydi. Yerel etaplarda, çamurda, sisli orman yollarında ve gecenin karanlığında gaza basarken ben buradayım diye bağırıyordu. 88'e gelindiğinde Colin İskoçya Rally Şampiyonası'nı kazanarak adını gelecek vadeden genç pilot olarak duyurdu. Colin sadece 20 yaşındaydı burada. Bu zafer Britanya çapında dikkat çekti ve büyük takımların ilgisini çekti. Çünkü Britanya'da o dönem rally sadece hız değil, ne kadar süratli ne kadar cesur konseptiyle ölçülüyordu ve Colin bu testten geçiyordu. Çünkü Colin'in bir tarzı vardı. Virajları kesmek yerine geç açardı. Etap bitişine gelirken arabası çoğu zaman arka izleyip zıplardı. Gözleri fal taşı gibi açık izleyici için çok agresif görünürdü. Ama Colin için bu kontrollü kaos demekti. Motorspor camiası ona uçan İskoç, The Flying Scotsman lakabını taktı. Çünkü arabasını yere basmak yerine göğe göndermeyi tercih ediyordu. Ama her hızın ardında bedel vardı. Yerel rallilerde sayısız kaza, kırılan süspansiyonlar, serviste uykusuz geceler. Bunlar Colin'in gençliğinde normaldi. Servis alanlarından önce eve döndüğünde genç pilotumuzun aklı düşüyor muyuz kalkıyor muyuz sorusundaydı. Ama o dönemde yaralanmayan ya da servis aracına çekilmeyen azdı. Colin'in çıkışında en kritik hamle 91'de Pro
ProDrive Subaru ile Britanya Rally Şampiyonası'na geçmesiydi. Bu hamle büyük sahneye geçişin kapısını aralıyordu. 91 ve 92'de Britanya şampiyonluğunu üst üste kazandı. Bu başarısına rağmen Colin için sahne sadece Britanya değildi. Dünyaya açılma zamanı gelmişti. 87'de WRC'de ilk kez yer aldı ve bir Vauxhall Nova ile İsveç rallisinde 36. oldu. O an belki skoru önemsizdi ama dünyaya açılış demekti. Ve 2 yıl sonra 89'da Ford Sierra Cosworth ile Yeni Zelanda rallisinde 5. olmuştu. Bu sonuç arka tekerden çekişli bir araçla rakiplerle baş etme kabiliyeti göstermesi açısından büyük bir ivmeydi. Lanark'ta başlayan bu hikaye küçük kasaba rally parkurlarından global sahnelere uzanıyordu. Colin McRae artık yalnızca bir çocuğun hayali değil, bir ülkenin, bir jenerasyonun sembolü haline geliyordu. Şampiyonluk gölgesinin ötesine geçiyordu. Çünkü gölgeye bakmak yerine gölgeden daha uzağa zıplıyordu. Colin Steele McRae'nin İskoçya'nın sisli tepelerinde başlayan hikayesi kısa sürede yalnızca bir çocuğun motorspor merakından çok daha fazlasına dönüştü. Lanark'ın küçük caddelerinde bir Mini Cooper'ın dar alan testlerini kovalayan o genç birkaç yıl içinde Britanya'nın en büyük sahnesine çıkacak, oradan da dünya rally tarihinin en çarpıcı figürlerinden biri haline gelecekti. Ama her şey tahmin edilebileceği gibi bir anda olmadı. Önce çamurda, sonra taşlı yollarda, ardından Britanya'nın sağanak yağmurları altında şekillenen bir karakter vardı. İnatçı, tutkulu ve ödün vermeyen bir karakter. Lanark'ın dar sokaklarında babası Jimmy McRae'nin aldığı 5 Britanya şampiyonluğu kupaları arasında büyümek kolay değildi. Bu kupalar Colin için hem ilham hem de meydan okumaydı. Çünkü herkes görüyordu. Rally McRae ailesinin kanında vardı. Ama Colin bunu yalnızca bir miras olarak almak istemiyordu. O kendi devrimini yaratmak istiyordu. 1980'lerin sonunda Colin yerel rallilerde neredeyse yer çekimi yokmuş gibi sürüyordu. Talbot, Sunbeam, Hillman, Avenger, Vauxhall Nova hepsi onun ellerinde uçmayı öğreniyordu. İskoçya Rally Şampiyonası'nda 1988'de kazandığı ünvan onun için bir başlangıçtı. Fakat Britanya'nın ulusal sahnesi çok daha rekabetçiydi. Takımlar daha profesyoneldi, etaplar daha uzun, daha karmaşıktı. Basın ilgisi fazlaydı. Hatalar ise daha ağır bedeller getiriyordu. 90'ların başına girildiğinde Colin artık Britanya'daki büyük takımların radarına girmişti. Onun sürüş tarzı şuydu: temiz değil, hızlı. Virajı teorik olarak dönülmesi gereken çizgide değil, kalbinin söylediği en keskin çizgide dönerdi. Riskli ama etkileyici. Seyirciler çoğu zaman kaza yapacak mı endişesiyle nefesini tutardı. Hem mekanikler hem takım yöneticileri için stres kaynağı. Ama aynı zamanda potansiyel bir yıldızdı. Tam bu atmosferde Britanya rally dünyasını kökten etkileyecek bir işbirliği kuruldu. ProDrive artı Subaru artı Colin McRae. Subaru 1980'lerin sonunda WRC'de büyük bir markaya dönüşmemişti. Ama İngiliz mühendislik firması ProDrive'in yönettiği program Japon markayı kısa sürede dünyanın en tehlikeli rally etaplarının kabusu haline getirecekti. 1991 yılında Colin ProDrive'in gözetiminde Subaru Legacy ile Britanya Rally Şampiyonası'na çıktı. Sonuç Britanya şampiyonu. 92 yılında aynı başarıyı tekrar etti. 2 yıl üst üste gelen bu zaferler onun için sadece kupa değildi, dünya sahnesine açılan bir kapıydı. Bu dönemde Colin'in sürüş tarzı artık bir kimlik oluşturuyordu. Viraj girişlerini okumak yerine hissetmek, çakıl yollarda otomobilin arkasını sürekli canlı tutmak, ufak tefek vuruşları umursamamak, gözüne kestirdiği her sıçramayı tam gaz geçmek ve en önemlisi direksiyonun arkasında korku diye bir şey tanımamak. Basın ona artık açıkça The Flying Scotsman, uçan İskoç diyordu. Çünkü gerçekten uçuyordu. Yalnızca metafor değil, Subaru Legacy'nin gövdesi çoğu zaman 20-30 santim havaya kalkarak ilerliyordu. 1992'den itibaren Colin Subaru ile WRC'ye part-time katılmaya başladı. İlk dikkat çeken anlardan biri 1992 İsveç rallisinde podyum mücadelesi. Henüz dünya sahnesinde tecrübesizdi ama hız belliydi. Karda bile agresif çizgisini terk etmiyordu. Sonra 1993 geldi. Bu yıl Colin McRae'nin dünyanın diğer ucunda tarih yazdığı yıl oldu. 1993 Yeni Zelanda rallisi. Kariyerinin ilk WRC galibiyeti. Yeni Zelanda rally dünyasının en hızlı etaplarından birine sahipti. Süper akıcı virajlar, hızlı çakıl yollar, geniş gözetleme alanları, sürat hissini gözle bile takip etmenin zor olduğu uzun etaplar. Bu etaplarda Colin'in tarzı tehlikeli olmaktan çıkıp avantaja dönüşen bir karakter kazandı.
Riskli sürüş yüksek hız bandında temiz zamanlara dönüşüyordu. Bu galibiyetin ardından Subaru Colin'e artık kısıtlı program değil, gelecek planı gözüyle bakmaya başladı. Çünkü genç pilot potansiyelin ötesinde seyirciyi ayağa kaldıran bir gösteriydi. Rally sadece zaman tutulan bir spor olmaktan çıkıp Colin'in elinde gösteri, hız, risk üçlüsünü mükemmel bir paket haline getiriyordu. Ama rally'de hiçbir şey tek kişinin performansıyla açıklanamaz. Takım var, otomobil var, strateji var ve Subaru'da takım içi rekabette sertleşiyordu. Colin'in yükselişi Subaru'nun diğer büyük yıldızı Carlos Sainz ile karşı karşıya gelmeye başlayacaktı. Sainz 2 dünya şampiyonluğu olan deneyimli, taktiksel, soğukkanlı bir pilottu. Colin ise daha genç, daha ateşli ve flat out zihniyle sürüyordu. Birazcık sanki bana Carlos Sainz Prost'u hatırlattı. Aslında böyle en iyi rekabetler hakkında bir video daha yapabilirim. Yorumlarda buluşalım, bunu konuşalım. Neyse, bu karşıtlık yakında 1995 sezonunu ateşleyecek büyük bir çatışmanın tohumlarını atıyordu. Britanya'da o yıllarda rally inanılmaz popülerdi. Her yarış hafta sonunda binlerce insan ormanlara akın eder, pilotları takip etmek için çamur çukurlarında saatler geçirirdi. Toprak kokusu, gece etaplarının dondurucu sesi, servis alanlarında çalan metal çekiç sesleri. Hepsi bir kültürün parçasıydı. Bu kültür içinde Colin McRae'nin yıldızı parlıyordu. Seyirci onu izlerken sadece acaba kazanacak mı diye bakmıyordu. Asıl soru şuydu: bugün ne yapacak? Bir virajı kesip uçacak mı? Havai fişek gibi bir atlayış mı yapacak? Arabayı drift yapar gibi yan mı götürecek? Yoksa etap çıkışında kaputu yumruklayıp tekmeleyip mi inecek? Colin motorspor tarihinde çok az pilotun başarabildiğini başardı. Bir sporcu olmaktan çıkıp bir karaktere dönüşmek. 1994 sezonu Colin için mükemmel değildi. Zafere yakın olduğu yarışlarda hatalar yaptı, mekanik sorunlar yaşadı. Ama Subaru Impreza'nın yeni versiyonu geliştiriliyordu. Teknik ekip motor ve aerodinami üzerinde agresif çalışmalar yapıyordu. Richard Burns gibi diğer güçlü Subaru pilotları da Colin üzerinde baskı yaratıyordu. Fakat Subaru'nun 555 logolu Impreza'sı artık gerçekten kazanabilecek kapasiteye erişmişti. Colin de hem hız hem olgunluk anlamında yeni bir seviyeye çıkmıştı. Bütün bu hazırlıklar bizi tarihin en unutulmaz sezonu olan 1995 WRC sezonuna götürüyordu. 1995 Dünya Rally Şampiyonası'nın tarihine yalnızca bir sayı olarak değil, neredeyse bir dönüm noktası olarak girdiği yıl. Çünkü bu sezon sadece teknik mücadelenin değil, karakterlerin, gururun, rekabetin ve kontrolden taşan adrenalin patlamalarının yılıydı. Merkezinde ise iki isim vardı. Carlos Sainz 2 kez dünya şampiyonu, soğukkanlı matematiksel bir pilot. Colin McRae genç, ateşli, korkusuz Britanya'nın uçan çocuğu. İkisi de Subaru adını yarışıyordu. İkisi de şampiyonluğu istiyordu. İkisi de kazanabilecek hızdaydı. 1995'e gelindiğinde Subaru Impreza 555 artık WRC'nin en tehlikeli silahlarından birine dönüşmüştü. ProDrive'in geliştirdiği mavi gövde, sarı 555 logosu rally kültüründe neredeyse ikonik bir tasarım haline gelmişti. Teknik olarak Impreza bazı avantajlara sahipti. Düşük ağırlık merkezi, 4 çeker simetrik all-wheel drive, çılgın bir turbo patlaması, virajlarda mükemmel tork dağılımı, Colin McRae gibi bir pilotun elinde uçmaya gönüllü şasi. Rakiplere göre daha hafifti, daha agresifti, daha atikti. Bu da Colin'in sürüş stiline tam uyuyordu. Sezon Monte Carlo ile başladı. Asfalt, buz, kar, işte McRae'nin sevmediği kombinasyon. Bu etaplarda aşırı risk çok ağır bedeller çıkarıyordu. Bu yarışı Sainz daha kontrolle geçirdi. Colin ise hatalarla boğuştu. Monte Carlo McRae için moral bozucuydu, fakat sezon uzun ve düzensiz bekleniyordu. Yeni Zelanda Colin'in kutsal toprakları gibiydi. Hızlı çakıl yollar, geniş virajlar onun sürüş stiline birebir uyuyordu. 1995 Yeni Zelanda rallisi McRae'nin harika bir performansıyla son buldu. Zafer. Bu galibiyetle McRae sezona geri döndü. Savaş yeniden alevlendi. Carlos Sainz ise hala şampiyonluk tablosunda öndeydi. Ama psikolojik üstünlük artık yer değiştirmeye başlamıştı. 1995 sezonu belki de WRC tarihinin en büyük takım içi çekişmelerinden birine tanıklık etti. Sainz sakin, hesapçı, riskten kaçınan strateji ve tecrübe pilotu. McRae ise hızlı, kural tanımaz, risk almaktan korkmayan, ya kazanırım ya düşerim pilotu. Bu
Bu iki karakter bir takımda buluşmuştu. ProDrive yönetimi iki pilotun arasında kalarak sezon boyunca strateji belirlemekte zorlandı. Sainz'in bir sözünü hatırlamak lazım. Sainz hep ben matematikle yarışırım derdi. Colin ise buna karşılık ben kalbimle yarışırım. Bu çatışma giderek büyüdü. 1995 Katalonya Rallisi sezonun en tartışmalı yarışı oldu. Subaru yönetimi Colin'e yarışın son bölümünde geri çekilmesini, Sainz'a yol vermesini istedi. Sebebi Sainz'in o anki şampiyonluk ihtimali daha fazlaydı. Ama Colin McRae için bu kabul edilemezdi. O bir yarışçının içgüdülerine sahipti. Takım emri gibi politikalar onu boğuyordu. Colin sinirlendi, lastik patlattı, zaman kaybetti. Ama yine de emir tartışmaları günlerce sürdü. Basın bunu McRae vs. Subaru iç savaşı diye yazdı. Katalonya krizi sezonu son bölüme taşıyan ateşleyici güce dönüştü. Artık herkes şu soruyu soruyordu. Hangisi gerçek lider? Her şey İngiltere'de Rock Rally'sinde çözülecekti. Bu yarış sisli orman etapları, çamurlu zemin, seyircinin çılgın desteği, yağmurla karışık bir hava, keskin virajlar, dar geçişler ve tam bir McRae özel pisti gibiydi. Binlerce seyirci ormanlara dizildi. Herkes şu slogan atıyordu. Colin! 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 Sainz ise daha disiplinli ve matematiksel bir plan izliyordu. Bu yarışın atmosferi o kadar yoğun, o kadar duygusaldı ki McRae'nin her viraj çıkışında toplanan çığlık sesleri hala belgesel arşivlerinde duyulur. McRae'nin hayatı boyunca kurduğu cümle "If in doubt, flat out." Rock Rally'sinin son gününde Colin'in aklından geçen tek cümle buydu. Şüphen varsa dibine kadar. Ya da başka nasıl çevirebilirim bilmiyorum. Şüphen varsa ayağını gazdan çekme. Subaru yönetimi artık katı emirler vermiyordu. Takım sezon boyu yaşanan tartışmaların ardından pilotları serbest bırakmıştı. Sainz kontrollü gidiyordu. Colin ise riskli uçuş çizgisini seçmişti. Ve günün sonunda tarih değişti. Colin McRae WRC tarihinin ilk Britanyalı dünya şampiyonu oldu ve o döneme kadar görülmüş en genç dünya şampiyonu unvanını aldı. 27 yaş, hala tarihin en gençlerinden biri. Subaru servis alanına döndüğünde McRae destekçileri arabayı neredeyse kaldıracak kadar büyük bir sevinç gösterisi sundu. Britanya bayrakları, mavi Impreza'nın çamura bulanmış gövdesi, uçan İskoç'un yükselen yumruğu. Bu bir yarışın değil, bir inancın, bir cesaretin ve bir halkın zaferiydi. 1995 sezonu WRC'ye şunları getirdi. Subaru'nun dünya rally tarihindeki ilk markalar şampiyonluğu. McRae'nin efsaneler sınıfına giriş belgesi. Sainz-McRae rekabetinin ikonlaşması. Britanya'da rally sporunun altın çağını başlatması. Motorspor tarihinin en dramatik final yarışlarından biri. Ama daha önemlisi Colin McRae artık sadece hızlı bir pilot değildi. Bir ülkenin gururu, WRC'nin yüzü ve gelecek nesillerin idolü olmuştu. 95 sezonu Colin McRae'nin kariyerinin zirvesiydi. Ama bu zirve aynı zamanda tehlikeli bir yolun başlangıcıydı. Çünkü şampiyonluk bir pilotu ya olgunlaştırır ya da içindeki ateşi daha da harlar. Colin için ateş söndürülmedi. Tam tersine alev daha da büyüdü. 1995 sezonu Colin McRae'yi bir gecede ülkesinin gururuna, WRC'nin poster çocuğuna ve motorspor kültürünün en ikonik figürlerinden birine dönüştürdü. Ama büyük zaferlerin bir bedeli olur. Bu bedel Colin'in kariyerinde hız, risk, sonuç üçgeni haline geldi. Onu sevenler için McRae korkusuzluğun sembolüydü. Eleştirenler içinse gereksiz risk alan deli fişek bir pilot. Ve Colin bu iki uç arasında yaşamayı seçti. Çünkü onun için sürüş yalnızca yarış değildi. Bir karakter, bir duruş, bir felsefeydi. If in doubt, flat out. 1996 sezonu başladığında herkes şunu merak ediyordu. Colin artık olgunlaşacak mı? Yoksa aynı agresif çizgiye devam mı edecek? Cevap belliydi. McRae daha da agresif oldu. Kolay değildi. Şampiyon pilotlar genelde güvenli sürmeye, puan toplamaya odaklanır. Ama Colin için şampiyon unvanı daha çok şimdi gerçek hızımı gösterme zamanı anlamına geliyordu. Bu dönemde Subaru Impreza hala rekabetçiydi. Fakat 96 sezonu Colin'in kariyerinde en çok tartışılan yıllardan biriydi.
farklıydı. Sık sık yaşanan mekanik arızalar, turbo sorunları, şanzıman problemleri, diferansiyel arızaları ve tabii ki kazalar. Colin'in sürüş stili agresifti. Mekanik bileşenlere yük bindiriyordu. Kazandığı etapların yanında "ah be Colin" dedirten çok an vardı. McRae kazanamadığı yarışlarda genelde bir neden yüzünden kazanamıyordu. Çoğunlukla kaza yapıyordu. Yani McRae kazanamadığı yarışlarda genelde küçük farklarla kaybetmiyordu. Ya podyum ya duvar. Ama bu kazaların büyük kısmı onun popülerliğini azaltmadı. Aksine halk onu daha çok sevdi. Çünkü herkes onun kalbinin direksiyonda olduğunu anlıyordu. Hadi şu flat out felsefesini biraz masaya yatıralım. Çünkü bir rally pilotu için hız sadece gaza basmak değildir. Hız yol notlarını okumak, zemin yapısını anlamak, araç ağırlığını yönetmek, viraj giriş çıkış dengesini kurmak, dar alanları milimetre hassasiyetle geçmek, mekanik limitleri bilmek gibi birçok faktörün birleşimidir. Colin McRae'de bunların birçoğu vardı. Bazılarını ise bilinçli olarak görmezden geliyordu. Onun felsefesi şuydu: bir pilotun ne kadar hızlı olduğunu bilmesinin yolu limitin nerede olduğunu bulmasıdır. Ve limit ancak aşıldığında öğrenilir. Bu yüzden McRae her yarışta limitini arıyordu. Bazen buluyor, bazen bilerek, isteyerek geçiyordu. 1997 Safari Rally'si WRC tarihinin belki de en dayanılmaz, en acımasız yarışlarından biriydi. Çakıl değil, taş, yol değil, hayatta kalma hattı. 70 kilometre değil, 170 kilometre hızla yapılan sıçramalar, su aygırlarının yürüdüğü derin sulardan, metal gibi sert kaya patikalarından, 50 dereceyi bulan sıcaklıklardan geçilen bir cehennemdi. Birçok pilot Safari yaklaşınca temkine geçerdi. Risk modunu kapatır, buradan sağ çıkalım yeter diye düşünürdü. Çünkü orada hız çoğu zaman bedeli çok ağır bir kumardı. Ama Colin McRae'nin karakterinde temkin diye bir şey yoktu. Safari'de bile flat out gitmeyi seçti. Ve ironik olan şu ki bu kez risk değil cesareti kazandırdı. 97 Safari Rally Kenya'yı McRae kazandı. Bu zafer onun sadece hız pilotu değil, çölün, kayaların ve motoru eriten sıcağın arasında bile ayakta kalabilen bir savaşçı olduğunu gösterdi. WRC tarihçesinde Safari zaferine sahip olmak bir pilotun dayanıklılığının mühürlenmesi demektir. Colin de bu mührü hızla, kararlılıkla ve yine kendi tarzıyla aldı. Bu zafer McRae'nin popülerliğini daha da arttırdı. Çünkü o modern WRC pilotları içinde en cesurlardan biri olarak anılıyordu. Cesaret bazen şampiyonluktan bile daha çok iz bırakır. Bakınız Grup B. Onun hikayesi de kanalda, kartlara bırakırım. 1998'e gelindiğinde işler Subaru cephesinde güllük gülistanlık değildi. Takım finansal olarak yeniden yapılanmaya giriyordu. Araba geliştirmelerinde farklı öncelikler belirmişti. Sponsorluk dengeleri, takım içi roller hepsi üst üste biniyordu. Colin ise daha hızlı, daha çevik ve daha kendi stiline uygun bir araç istiyordu. Ayrıca takımda da daha net bir lider pilot rolü ve elbette risk alınmasına izin veren bir ortam. Bu dönemde sonuçlar dalgalanmaya başladı. Bazı rallilerde hala inanılmaz etap zamanları alıyor. Bazılarında ise mekanik sorunlar ve kazalar sezonunu parçalara ayırıyordu. Eleştiriler de artıyordu. Çok hızlı ama çok dengesiz. Ya kazanıyor ya kuruyor. Dünya şampiyonu böyle mi sürmeli? Ama taraftarların gözünde tablo bambaşkaydı. Onlar Colin'i tam da bu yüzden seviyorlardı. Colin WRC tarihinin en çok kaza yapan pilotlarından biri olarak anılır. Eleştirmenler bunu sürekli gündeme getirir. Peki neden? Çünkü sınırda sürüyordu. Sınırda sürmenin iki sonu vardır. Ya kazanırsın ya çarpılırsın. McRae de ikisini de sık sık yaşadı. Risk algısı farklıydı. Bazı sürücüler fren noktasından önce fren yapar. Colin çoğu zaman o fren noktasını hiç görmezdi bile. Mental yaklaşımı da farklıydı. Röportajlarında çok net söylediği bir şey vardı. Bazı yerlerde yavaşlamak kaybetmektir. O an kazanmak için risk almak gerekir. Mesela seyirciyi düşünmesi. Bu çok ilginç ama doğru. Colin seyircinin heyecanlanmasını önemserdi. Birçok etapta riskli şov hareketlerinin sebebi buydu. Flat out kültürü. Babası Jimmy'den aldığı rally kültürü onu hep saldırgan bir tarzı itmişti. Jimmy McRae bile yıllarca şakayla karışık şunu söyledi: Colin gereğinden hızlı sürüyor. Efsane sadece zaferlerden doğmaz. Bir pilotun efsane olması için her yarıştan zaferle ayrılması gerekmiyor. Bazen efsanelik hataların bile ilham vermesinden doğuyor. Colin McRae böyle bir adamdı. Kazalarına rağmen sevildi. Hatalarına rağmen alkışlandı. Risklerine rağmen saygı gördü. Sakin,
temkinli pilotların arasında bir ateş gibi parladı. Çünkü o gerçekti. Nasıl hissediyorsa öyle sürüyordu. Cesaret korkmamak değildir. Korkunun seni ele geçirmesine izin vermemektir. Colin tam olarak buydu. Korkmuyor gibi değil, korkmayı reddediyordu. Bugün rally tarihinin en büyük 5 pilotu listesi yapılsa, McRae çoğu listede elindeki tek şampiyonluğa rağmen mutlaka yer bulur. Neden? Çünkü insanlar istatistikleri değil, hikayeyi hatırlar. Tarihin birçok şampiyonu vardır ama çok azının ruhu vardır. Colin McRae'nin ruhu vardı. 1995 sonrası dönem Colin McRae için hem büyüklüğün hem de kırılganlığın sahnesiydi. Kazandı, kaybetti, uçtu, düştü ama her seferinde aynı şeyle ayağa kalktı. Cesaretiyle. McRae bir pilotun sınırlarını zorlamıyordu aslında. Sürüşün ne demek olduğunu zorluyordu. Ve bu yüzden hala hatırlanır. Ama hikaye burada bitmiyor. Çünkü 1998'in sonunda kariyerini sonsuza kadar değiştirecek o karar geldi. Colin McRae Subaru sayfasını kapatıp yeni bir maceraya hazırlanıyordu. Yepyeni bir araba, yepyeni bir takım, yepyeni bir McRae. Ford döneminin nasıl bir fırtına olduğunu, Dakar'dan Le Mans'ın nasıl genişlediğini ve bir insanın nasıl efsaneye dönüştüğünü bölüm 2'de hep birlikte konuşacağız. O yüzden eğer bu hikayeyi sevdiysen, biraz bile heyecanlandıysan ya da Colin'in ruhundan bir parça hissettiysen bu videoyu beğenebilirsin. Bir de abone olursan bölüm 2 çıktığı anda YouTube sana haber verir. Hem böylece bu seriyi birlikte büyütmüş oluruz. Gelecek videoda The Flying Scotsman dönemine dalıyoruz. Hadi gazlayalım. Ama neden bastığımızı unutmadan. Kendine iyi bak. Sonra görüşürüz.